Değerli izleyicilerim merhaba, ben Ertuğrul Sevim. Osmanlı Tarihi kronolojik serisinin ilk videosu ile karşınızdayım. Kimdir Osmanlılar? Onlardan bahsederken cihandan bahsediyoruz. Adaletten, hoşgörüden, eşitlikten, fedakarlıktan bahsediyoruz. Geçmişte öyle devletler kuruldu ki yakıp yıkmaktan, yağmalamaktan, öldürmekten zevk alan devletler. Ama hiçbirisi bu cihanda tutunamadı. Bu dünyadan lanetler ile, beddualar ile göç edip gittiler. Ama bir de Osmanlılara bakın. Parolaları insanı yaşat ki devlet yaşasın. İşte Türk'teki devlet anlayışı, işte insan sevgisi, peygamber sevgisi, fetih aşkı, işte hanedanı Ali Osman ve onların tarihi. Dünya karanlıklar içerisindeydi. Sancılı bir dönem geçiriyordu. Karanlıktı ancak yeni bir dirilişe hazırlanıyordu. Kan ve gözyaşının silineceği, adalet ve eşitliğin hüküm süreceği bir dönem. Bin yıllık Türk yurdu Anadolu. Bu coğrafyadan muazzam ordular geçti. Büyük sultanlar hüküm sürdü. Ulu fikirler çağı aydınlattı. Ve şanlı fetihler gerçekleşti. Şimdi en büyük fethin vaktiydi. Yüce bir amaç, yüce bir hedef, Kızıl Elma vardı. Letüftehennel Konstantiniye. Felen yemel emiru emiruha. Felen yemel ceyşu. Zalikel ceyş. Anadolu dünyanın gözbebeği. Konstantiniye Anadolu fatihlerinin kızıl elması. Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan 1071 yılında Doğu Roma ordularını mağlup ederek Anadolu'yu savunmasız bir hale getirdi. Esir aldığı İmparator Roman Diyojen ile barış antlaşması yaptı. Ancak Diyojen Konstantiniye'de öldürülünce Alparslan'dan sancağı alan Türk beylikleri Anadolu akınlarına başladı. İznik Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından ele geçirildi. İzmir Çaka Beyliği kontrolüne geçti ve Anadolu'da irili ufaklı beyler büyük fetihler gerçekleştirdi. Sultan Alparslanoğlu Melikşah döneminde Büyük Selçuklular altın çağını yaşadılar. Nitekim 1157'de son Büyük Selçuklu Sultanı Sencer ölünce Büyük Selçuklu Devleti yerini daha bölünmüş küçük devletlere bıraktı. Bunlardan en önemlileri Anadolu Selçuklular oldu. Bunlar Kutalmışoğulları yani Sultan Alparslan'ın amca oğulları Selçuk Bey'in soyunu Anadolu'da devam ettirdiler. Sultan 1. Kılıç Arslan Anadolu'da Haçlılara engel olmaya çalıştı. Büyük başarılar da elde ederek Anadolu'yu ihya etti. Ancak bu dönemde Doğu Roma Haçlılar sayesinde güç kazandı. 1176 yılında Sultan II. Kılıç Arslan her şeyi tersine çevirdi. 1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu en büyük başarıyı Miryokefalon'da aldı. Bu dönem Anadolu Selçukluların yükselişini başlattı. Sultan İzzettin Keykavus ve Sultan Alaaddin Keykubat dönemi Anadolu Selçukluların altın çağı oldu. İşte bu dönemde Kayılar Anadolu'ya geldiler. Ertuğrul Gazi'nin Sultan ile yakın ilişkiler kurmasının ardından önce Ankara civarına, ardından da Söğüt'e göç etmesini sağladı. Ertuğrul Gazi burada Selçuklu'nun uç beyi olarak faaliyet gösterdi.
Nitekim 1237 yılında Sultan Alaaddin Keykubat zehirlenerek vefat etti. Alaaddin Keykubat'ın ölmesi Selçuklular için sonun başlangıcı olmuştu. Yerine geçen Gıyasettin Keyhüsrev devleti iyi bir şekilde yönetemedi ve 1243 yılında Moğollara Köse Dağı'da yenildi ve Selçuklu toprakları Moğol saldırısı altında ezildi. 1256 yılında da Moğollara bağlı İlhan yönetimine boyun eğmek zorunda kaldı. Bu yıllarda Moğollara karşı ilk ayaklanmaları Karamanoğulları başlattıysa da ciddi bir sonuç elde edemedi. 1258 yılında Ertuğrul Gazi'nin 3. ve en küçük oğlu Osman dünyaya geldi. Moğol baskıları ve Selçukluların gücünü yitirmesi Anadolu'da 2. Beylikler döneminin başlamasına vesile oldu. Nihayetinde 1280 yılında Menteşe Beyliği ilan edildi. Bir yıl sonra Söğüt'te Ertuğrul Gazi vefat edince beyliğin başına Kara Osman, Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu Osman Bey geçti. Abileri Savcı ve Gündüz, amcası Dündar da bu durumu kabul etti. 1283 yılında Germiyanoğlu da bağımsızlık ilan etti. Bunları takiben 1292'de Candaroğulları, 1297'de Karaseoğulları beyliklerini kurdular. Osman Bey, babası Ertuğrul Gazi'nin komşu tekfurlar ile olan barışçıl siyasetini devam ettirme gayreti içinde bulundu. Kayılar Bilecik tekfuru ile dostane ilişkiler kurmuş, yazın Dominiç çaylasına çıkarken değerli eşyalarını ona teslim ediyor, kış dönüşünde emanetlerini alıyorlardı. Ancak Bilecik, Harmankaya ve Yarhisar tekfurlarının dostluğuna karşın İnegöl tekfuru Aya Nikola Türk düşmanlığını sonuna kadar koruyordu. Osman Gazi beyleriyle istişare ettikten sonra İnegöl'ün fethine karar verdi. Ancak Aya Nikola Türklerin üzerine geldiğini öğrenince Ermeni Derbendinde pusuya yattı. 1285 yılında gerçekleşen bu olay meydan muharebesine dönüştü. Osman Gazi ve alpleri kesin bir galibiyet alsa da kardeşi Savcı Bey'in oğlu Bay Hoca şehit düştü. İntikam yemini eden Osman Gazi bir gece baskınıyla Aya Nikola'ya destek veren Kulacahisar'ı ele geçirdi. Aya Nikola, Kulacahisar'ın kaybının ardından Osman Gazi'ye karşı tek başına karşı koyamayacağını anlayınca Karacahisar tekfuruyla ittifak kurdu. İnegöl ve Karacahisar askerleri birleşip Osman Gazi üzerine yürüdüler. Dominiç'te İkizce denen mevkide iki ordu karşılaştı. Bu muharebe yine Osmanlıların lehine sonuçlansa da bu defa Osman Gazi kardeşi Savcı Bey'i şehit verdi. Cenazesi Söğüt'te Ertuğrul Gazi türbesine defnedildi. Osman Bey Karacahisar'ı cezalandırmak adına 1288'de kuşatma altına aldı. Uzun bir muhasara sonucu Karacahisar
Osmanlıların eline geçti. Karacahisar fethi Selçuklu Sultanı II. Gıyasettin Mesud'a müjdelendi. Karacahisar'da bulunan kilise camiye çevrildi. Osman Gazi bu dönemden sonra uç beyliği vazifesini ifa etmeye başladı. Osman Gazi 4 yıl boyunca fetih gerçekleştirmedi. 1292 yılına gelindiğinde Sakarya Vadisi'ne sefer ilan etti. Bu sefer sonucunda Göynük ve Taraklı yerleşkeleri Osmanlılara katıldı. Bu fetihler sayesinde Osman Gazi'nin de nüfuzu oldukça artmıştı. Bu seferin ardından Osman Gazi fethettiği toprakları ihya etmeye başladı. Yönettiği topraklarda adalet ve eşitlik hüküm sürüyordu. Namı dört bir taraftan duyuldu. Osmanlı tebaası olarak yaşayan gayrimüslimler dahil Osman Gazi'den razıydılar. Ancak gaziler sefer istediler. Bilecik Tekfuru Osman Gazi'ye içten içe düşmanlık ediyordu. Nitekim onu savaşta yenemeyeceğini de çok iyi biliyordu. Bu yüzden bir tuzak hazırladı. Bilecik Tekfuru kızını Yarhisar Tekfuru ile evlendirecekti. Osman Gazi de düğüne çağrılıp burada kendisini öldüreceklerdi. Ancak Harmankaya Tekfuru Kösemihal bunu öğrenince derhal dostu Osman Gazi'ye haber verdi. Şimdi tuzağı Osman Gazi kuracaktı. Bilecik Tekfuru'na haber gönderdi ve yine yaylaya çıkacağını, değerli mallarını her zaman olduğu gibi kendisine teslim edeceğini söyledi. Kendisinin de düğüne iştirak ettikten sonra Dominiç'e geçeceğini bildirdi. Bilecik Tekfuru hem Osman Gazi'yi öldürecek hem de mallarına el koyacaktı. Düğün yaylada olacaktı. Bu yüzden kalenin koruması azalacaktı. Osman Gazi 40 Alpini kadın kılığına sokup Bilecik Kalesi'ne gönderdi. Alpler içeriye girdiklerinde kale muhafızlarını kolayca öldürdüler. Kayı sancağını surlara diktiler. Osman Gazi düğünde bulunduğu sırada kalenin düştüğünü haber alınca hızlıca buradan ayrıldı. Düşman kendisini takip etti. Ancak Osman Gazi pusuya yatmıştı. Ani bir saldırı ile düşmanı bozguna uğrattılar. Bilecik Tekfuru'nun kızı da esir olarak Osmanlıların eline geçti. Tekfur'un kızı Holafira, Osman Gazi'nin oğlu Orhan ile evlendi ve Müslüman olarak Nilüfer Hatun ismini aldı. Karacahisar'ın fethinin üstünden 11 yıl geçmişti. Bu süre içinde Rumlar Doğu Roma topraklarına göç etmeye başlamışlar, boşalan yerlere ise Anadolu'dan Müslüman ahali göç etmeye başlamıştı. Halk Karacahisar imamına gelip buraya kadı tayin edilmesini istedi. Dursun Fakih durumu Şeyh Edebali'ye açtı. İkisi bir olup Osman Gazi'nin huzuruna çıktılar. Durumu anlattılar. Osman Gazi gereği neyse yapılsın dediğinde Dursun Fakih Selçuklu Sultanı'na danışmak gerektiğini söyledi. Osman Gazi Dursun Fakih'e şu sözleriyle çıkıştı. Bu şehri ben kendi kılıcımla aldım. Bunda sultanın ne dahli var ki ondan izin alayım. Ona sultanlık veren Allah bana da gaza ile hanlık verdi. Eğer minneti şu sancak ise ben kendim dahi sancak kaldırıp düşmanlarla uğraştım. Eğer o Selçuk hanedanındanım derse ben de Gökalp oğluyum derim. Eğer bu ülkeye ben onlardan önce geldim derse Süleyman Şah dedem de ondan evvel geldi derim.
Osman Gazi, devletin ilanının vakti geldiğini emretti. Dursun Fakih'i de Karacahisar'a kadı tayin etti. Dursun Fakih bundan sonraki ilk cuma hutbesinde Osman Gazi'nin adını bağımsız devlet olarak zikretti.